Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda sizlerle bir piyasalara genel bir bakış yapalım. Özellikle döviz kurları, dolar TL kuru, altın ve gümüş ne yönde hareketler yapabilir? Sizlerle birlikte burada bunu teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışalım. Dolar kuruna baktığımız zaman yatay seyir devam etmekte. Bizlerin yukarıda şu an itibariyle 13.50 seviyesi bir direnç konumunda izlenecek olan en yakın direnç konumu. Onun altında da 13.20 seviyesi bizler için takipte kalmamız gereken önemli seviyeler. Kısa bazda dolar TL kuruna baktığımız zaman aşağıda 13.20, altında 13.03 destek bölgesi, 13.50 üzerinde ise takipte kalmamız gereken 13.71 seviyesinden geçen direnç bölgesi göze çarpmakta. 3 Şubat itibariyle enflasyon verilerinden gelecek datalar doğrultusunda dolar TL kurunda bu sıkışıklık 13.50 üzerinde 13.58, 13.70 civarına doğru yukarı yönlü ataklar gösterebilir. O yüzden dikkatli bir şekilde dolar TL kurundaki piyasa yönlü hareketleri takipte kalmakta fayda var. Forex ile uğraşan arkadaşlarımız için destek ve direnç noktalarımızı ekran üzerinde çizdik. Bu destek ve direnç noktaları üzerinden kendilerine bir yön belirlemesi yapabilirler. Enflasyon beklentileri yüksek çıkacağı yönünde Ocak ayı itibariyle. Buradaki bir yüksek ivmelenme ile birlikte dolar TL kurunda gene yukarı yönlü ataklar görebiliriz. 14-13.95 aralığı bantları içerisinde de Merkez Bankası'nın piyasaya müdahil olduğu da gözlemlenmekte. Bununla birlikte bu seviyelerin iyi bir şekilde sizler tarafından takibi de gerekli sevgili dostlarım. Şu an için yukarı yönlü bir hareket, sert bir hareket veya aşağı yönlü sert bir hareket olabilir diyebilmemiz için ise buradaki sıkışıklığın bir yöne kırılması lazım. Buradaki sıkışıklık bu alanlar içerisinde devam ettiği sürece, yani 12.70 bizim için alt band, aşağı yönlü sert hareketlerin devam edebilmesi için, yukarı yönlü hareketlerin tekrardan 15, 25 ve 16, 25 civarına doğru gidebilmesi için ise kırılması gereken bant aralığı yukarıda 14.05, aşağıda da 12.70 bant aralıkları olarak gözükmekte. Şu an için yatay seyrin devam ettiğini dolar TL kurunda gözlemliyoruz. Dolar endeksine gene baktığımız zaman dolar endeksinde biraz aşağı doğru ivmelenmeler mevcut. Bu ivmelenmeleri de takipteyiz. Fed'in almış olduğu kararlar arasında Mart ayı içerisindeki faiz arttırımlarına gidebiliriz söylemleri de gene dolar kurunu gelişmekte olan para birimlerine karşı kuvvetli tutmaya devam edecektir. Doları en yakından izlemeye devam. Altın tarafına baktığımız zaman sevgili dostlarım, hemen gram altına geçelim sizlerle birlikte. Gram altını yorumladığımız zaman gram altında bizler için sıkı bir şekilde 777 bölgesi bir direnç. Sıkışmanın da 761 bantları arasında gerçekleştiğini izliyoruz sevgili dostlarım. 761 sıkışmasının altında 751 seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir. Yukarıda da gene takipte kalacağımız ana bant aralığımız uzunda 750-811 bant aralığı olarak gram altın tarafında da takip edilmesi lazım. Şimdi gram altın dolar bazlı olarak yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir. O yüzden gram altında da gene 777 ve yukarı doğru 811 bantları, 777 kırılması durumunda takip edilebilir seviyeler şeklinde düşünülebilir. Forex ile uğraşan arkadaşlarımız için gene 751, 761 destek bölgelerimiz. Onun üzerinde de 777 ve 811 bantları bizler için takipte kalınması gereken önemli bant aralıkları olarak bugün izlenmeli. Ons bazlı altına geçecek olursak, ons bazlı altın tarafında da gene gram altın biliyorsunuz hem ons bazlı altından hem de dolar bazlı çift yönlü olarak etkilendiği için bu hareketlerin bizler şu an için 761 ve 777 bant aralığında sıkışmasını takip ediyoruz. Burada da gram altında önemli bir seviye bizler için
750 seviyesi, evet şuradaki hatta 740 seviyesi, yani 740 seviyesi altında, gram altında bizler bir kapanış görmediğimiz sürece hareketlerin tekrardan gram altında yukarı yönlü dönebileceği yönünde yorum yapabiliriz. 740 altına indiğimiz zaman işte o zaman resim değişir. Farklı rakamları konuşmaya başlarız. Orta ve uzun vadeli altın takip eden arkadaşlarımız için 740 seviyesi önemlidir. Bu 740 seviyesi altında bizlerin bir kapanış görmemesi durumunda hala sıkışma, bu uzun band 740-811 bantlar arasında yatay bir şekilde seyrettiğini takipte kalabiliriz. Gram altıncılar için 740 bölgesi önemli bir bölge. Önemli bir şekilde de takip edilmesi gereken bir alan olarak düşünülmeli. Ons altın tarafına hemen, ons altın bölgesine baktığımız zaman ons altında 1808 şu an için bizler için bir direnç gösteren bölge olarak takip ettiğimiz alan. 1808 seviyesi ve alt tarafta da sevgili dostlarım 1791. Evet, şuradaki 1791 bant arasında sıkışmış bir ons altın görmekteyiz. Ons altında yukarı yönlü hareketlerin 1837 ve 1854 bant aralığına tekrardan gelebilmesi için ise buradaki 1808 dolar seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz gerekli. Buradaki kapanışları görebilir isek ons altında tekrardan bir 1837 ve 1854 bant aralığına doğru yukarı yönlü hareketler izleyebiliriz. 1780 ve 1808, evet şuradaki bant aralığında sıkışma ons altında da devam etmekte. Büyük resme baktığımız zaman ons altın tarafındaki büyük resimde ise buradaki sıkışmanın artık 1770 ve yukarıda 1814 bantları arasında olduğu ve şurada hemen baktığımızda 1-2 haftalık bir zaman dilimi içerisinde buradaki hareketlerinde aşağı veya yukarı yönlü evrilebileceği yönündeki tahminlerimizi sunabiliriz. Ons altın özellikle takip eden arkadaşlar Rusya, Ukrayna, ABD ve Avrupa Birliği arasındaki gerginliği de yakından takip etmek zorunda. Çünkü altın tarafında biliyorsunuz bu türlü gerginlikler ve korku endeksinin yükselmesiyle birlikte hareketler daha sert bir şekilde, daha güvenli bir liman olarak bu tarafa kaçış şeklinde algılanabildiği için ons altında da bu sıkışmanın seyrine göre daha net bir seyir sizlerle birlikte ilerleyen günlerde çizeceğiz. Şu an için üçgen içerisindeki sıkışmayı takip etmeye devam ediyoruz sevgili dostlarım. Gümüş tarafına geçelim hemen. Gümüş tarafındaki hareketlere bakalım. Ons gümüş tarafına baktığımız zaman ons gümüşte artık 23.02 bölgesi bir direnç haline gelmiş durumda. Aşağıda da bizler için 22.36 önemli bir destek konumunda gözükmekte. Ons gümüş takip eden arkadaşlar için 23 seviyesi önemli olacak. Çünkü 23 seviyesi üzerinde tekrardan ons gümüş tarafında kapanışlar görmeye başladığımız zaman 24.09 bölgesine doğru hareketler izleyebiliriz. 22.36 şimdilik bizler için önemli bir destek bölgesi. Bu destek altına sarkmalarda ise 21.95 seviyesine doğru aşağı yönlü hareketler izlenebilir. Son duruma baktığımız zaman 22.60 seviyesinde bir ons gümüş ve bu ons gümüşün de 23.02-22.36 bantları arasında sıkışmasının devam ettiği gözükmekte. Ons gümüş, ons altın tarafındaki sıkışma dediğimiz gibi arkadaşlar verdiğimiz rakamlar seviyesinde ilerlemekte. Gram altın tarafına baktığımızda gram altında bizler için 9.93 bu hafta önemli. 9.93 üzerinde kapanışlar görür isek yukarı yönlü hareketler 10.35 seviyesine doğru tekrardan gram gümüşte yukarı yönlü hareketlere devam edebilir. Aşağıda 9.67-9.93 desteğiyle direnci arasında sıkışma devam etmekte arkadaşlar. Bu sıkışmaya göre gram gümüşte kendine bir yön belirleyecektir. 9.67 altına kırılımlarda 9.52 seviyesine doğru bir aşağı yönlü hareket. 9.93 üzerinde ise olumlu seyre devam ederiz ve 10.35-10.61 bantları arasına tekrardan giriş
yaparız. Evet, son duruma baktığımızda piyasalarda hareketler sıkışma şeklinde onslara bağlı olarak devam edecektir. Onslardaki kırılım gram tarafında da yönleri belli edeceğinden dolayı şu an için her tarafta yatay seyir devam etmekte. Bu yatay seyrin kırılım yönüne doğru da tekrardan videoya yapıp sizleri bilgilendireceğim ve yön tayinimiz daha net bir şekilde gerçekleşecektir. Şimdilik hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.